Merhaba hanımlar, Hatuneli kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev yapımı tarhana çorbası yapacağız. Uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyoruz. Ocağa aldığımız tencereye 1 yemek kaşığı salçayı ekleyip kavuruyoruz. Ardından 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber ve tuz ekleyip 1-2 dakika kadar kısık ateşte kavuruyoruz. Kavrulan sosumuzun üzerine 2 çorba kaşığı kuru tarhanamızı ekleyip 1-2 dakika kadar onu da kavuruyoruz. İki buçuk su bardağı su ekleyip kısık ateşte ara ara karıştırıyoruz. Çorbamızın kıvamı koyulaşınca tenceremizin kapağını kapatıp 5 dakika kaynatıyoruz. Evet, tarhana çorbamız oldu, mis gibi kokuyor. Gördüğünüz kuru tarhanın nasıl yapıldığını merak ediyorsanız yukarıya linkini bıraktım, oradan izleyerek siz de yapabilirsiniz. Çorbamızı soğutmadan sıcak sıcak servis yapıyoruz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda yeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba hanımlar, Hatuneli kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıspanak yemeğimiz var bu kış aylarında. Oldukça güzel, lezzetli, güzel bir vitamin deposu olan bir ıspanak yemeğimiz var. Tarifimiz şu şekilde. Şöyle bir büyük boy soğanı tavaya alıyorum. Şöyle yapım aşamasına geçelim. Şöyle 2 yemek kaşığına yakın da şöyle bir yağımı ekledim. Şimdi bunu soğanların hafif pembeleşinceye kadar karıştıracağım. Evet hanımlar, bakın soğanlarım hafif pembeleşinceye kadar kavurdum. Ve 1 yemek kaşığı domates salçasıyla şöyle kavuralım. Evet hanımlar, şimdi ıspanağımı ekliyorum. Doğranmış. Şöyle şu şekilde. Yarım kilodan fazla ıspanağımı ekliyorum. Siz dilerseniz 1 kilo da kullanabilirsiniz. Evet hanımlar, ıspanaklarımız hafiften söndü. Bu aşamada şöyle yıkanmış pirincimi de ilave ediyorum. Biraz yapıştı. Ben bunu bir kaşık yardımıyla şöyle pirincini ilave ettim. Baharatlarını şu şekilde: tuz, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber. Siz dilediğiniz şekilde de ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Bunu bu şekilde ağzı kapalı pişirmeye bırakalım.
Evet hanımlar, ıspanağımız gördüğünüz gibi pişiyor. Ispanağımız şu şekilde pişiyor. Pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirmeye bırakıyorum. Şöyle kapağı kapalı bir şekilde. Evet hanımlar, yemeğimiz pişti. Böyle bir servis tabağına aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar yoğurt döktüm. Siz dilerseniz sade de yiyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın. Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsü çok güzel, kokusu olmayan pancar salatası yaptım. Ama daha önce pratik tariflerim için beni TikTok ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Malzemeler açıklama bölümünde mevcut, oradan bakarak yapabilirsiniz. 4 adet kabuğu soyulmuş orta boy pancarımızı tenceremize alıyoruz. Pancarlarımızın üstüne geçecek kadar sıcak su ilave ediyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıp pancarlar yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz. Ben pancarları tencerede haşladım ama siz daha çabuk olmasını istiyorsanız düdüklü tencere kullanabilirsiniz. Tencereden çıkarttıktan sonra soğutulan pancarlarımızı küp küp doğruyoruz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz verdiğim emeğin hatırına kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın lütfen. Küp küp doğramış olduğumuz pancarlarımızı salata kasesine alıyoruz. Pancarın üzerine ince ince doğranmış yarım bağ maydanoz ve yarım bağ dereotu, haşlanmış 1 su bardağı konserve mısır ve yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve 1 çay kaşığı da tuz ekliyoruz. Siz dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ve son olarak malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Salatamızı vaktimiz varsa yarım saat beklettikten sonra servis tabağına alalım. Salatamız rengiyle, kokusuyla, tadıyla çok güzel oldu. Sizin de pancar salatası ile ilgili başka önerileriniz varsa yorumlara yazın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merhaba hanımlar, Hatuneli kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bir kek tarifiyle sizlerleyim. Havuçlu cevizli kek. Malzemelerimiz şu şekilde: 1 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 bardak cevizli fıstık karışımı. Siz dilerseniz sade cevizle de yapabilirsiniz. 3 adet yumurta, 3 boy küçük havuç rendeledim. Suyunu sıktım. 2,5 su bardağı un, 1 kabartma, 1 vanilya, 1 yemek kaşığı da tarçın. Şimdi bunu yapalım. Şimdi şöyle şekerimizi dökelim. Şekerle yumurtayı ben bir güzel çırpayım. Şimdi yumurtayla şekeri ben şu şekilde çırptım. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağını döktüm. Şöyle bardak sütümü de döktüm. Şu şekil havuçlarımı da döktüm. Şöyle 1 su bardağı ceviz, dediğim gibi. Böyle unumu da azar azar dökeceğim.
Siz ununuzun kalitesine göre ayarlayabilirsiniz. Bu aşamada tarçını da döktüm. Şöyle kabartma tozumu, şöyle vanilyamı da döktüm. Şimdi bunu ben bir güzel şöyle bir karıştırayım. Güzel bir kıvam alana kadar. Geri kalan unu da tabii ki ekleyeceğim. Siz dilerseniz mikserle de karıştırabilirsiniz. Geri kalan unumu da döktüm. Evet hanımlar, ben şöyle bir kek kalıbı kullanacağım. Kek kalıbında yapacağım. Evet, ben kekimizin hamurunu kek kalıbına döktüm. Şöyle şu şekil. Kalıbın altını bir güzel yağladım. Şimdi 200 derecede kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet hanımlar, bakın kekimi kalıbından çıkarttım. Çok rahat bir şekilde. Şöyle hiç yapışma olmadı. Size yakından göstermek istiyorum. Şimdi ben bunu birazcık soğumasını bekledikten sonra dilimleyeceğim. Evet hanımlar, bakın kekim şu şekilde. Çok güzel görünüyor. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de güzel bir tarifim var. Fırında güveç. Gördüğünüz gibi şöyle malzemelerimiz şu şekilde. Bir büyük boy soğan, 3 tane sivri yeşil biber, 2 büyük boy domates doğranmış, kabukları soyulmuş. Şöyle büyük boy kapya biber. Burada da 3 adet patatesim var. Baharatlarım şu şekilde: 1 tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı da karabiber, nane ve kırmızı toz biber. Şurada 3 tane de sarımsağım var. Ben dana etiyle yapacağım. Dana etimi o yüzden pişirdim biraz, dana eti olduğu için. Siz eğer kuşbaşı ile yapacaksanız pişirmeseniz de olur. Şöyle tenceremin içine biraz tereyağıyla yağladım, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle öncelikle soğanlarımı alt sıraya gelecek şekilde koydum. Şöyle bir kaşık yardımıyla düzelttim. Daha sonra yeşil biberlerimi yine aynı şekilde bir kaşık yardımıyla şöyle kapya biberlerimi, siz dilerseniz patlıcan da kullanabilirsiniz. Biz patlıcan çok sevmediğimiz için eşimle ben kullanmadım, ama siz dilerseniz patlıcan da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle patateslerimin bir kısmını koydum. Böyle etimi koydum. Şöyle sarımsaklarım, şöyle şu şekilde yine tereyağı, şöyle baharatlarımı da şöyle gelişi güzel döktüm. Zaten salçalı su dökeceğimiz için o karışacak zaten. En son domates. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Geri kalan
Patatesimden de birazcık alayım. Salçalı sosumu döküyorum. Salçalı sosum 1 yemek kaşığı salça ve 1 bardak su. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Şimdi 200 derecede ısıtılmış fırında 1,5-2 saate yakın, sizin fırınınızın modeline bağlı, kalitesine bağlı, 1,5-2 saat kadar bunu pişirmeye bırakıyorum. Öncelikle kapağını kapatacağım ben. Daha sonraki aşamada kapağını açacağım. Üstü de kızarsın diye. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Evet hanımlar, güvecimizi fırından aldım. Bakın gördüğünüz gibi hala pişiyor. Ben yaklaşık 1 saat 40 dakika 40-45 dakika kadar beklettim. Şöyle enfes görünüyor bu şekilde de. Şimdi bunu şöyle bir tepsiye, tabağa, bakın. Şöyle bir tabağa alıyorum. Şöyle bir kaşık daha almak istiyorum. Böyle düzenleyelim. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden yapacak olanların eline sağlık, afiyet olsun. Hoşça kalın. Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli Özbek pilavı tarifiyle geldim. Pilavımızın yapılışına geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın lütfen. Öncelikle soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Tencereye sıvı yağımızı alıp soğanlarımızı rengi dönene kadar kavuruyoruz. Daha sonra rendelenmiş havucumuzu da alıp biraz daha kavuruyoruz. Kavurduğumuz havuç ve soğanlarımızın üzerine haşladığımız kuşbaşı etimizi ilave ediyoruz. Biraz daha kavurduktan sonra suda ıslattığımız pirinci ve margarini ekliyoruz. Malzemelerimizi margarin erinceye kadar kavuruyoruz. Bu arada özel tariflerim için Instagram ve TikTok'tan da beni takip etmeyi unutmayın. Ardından yeterince su, tuz ve kimyon ekliyoruz. İyice karıştırdıktan sonra 4 diş kabuklu sarımsağı ekleyip kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Pilavımız pişti, çok güzel oldu. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın lütfen.
Merhabalar, Hatuneli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir salata tarifiyle geldim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup ve beğeni atmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle brokolimizin sap kısmını kesip çiçeklerini koparıyoruz. Ben brokolimizin sap kısmını kullanmadım. Siz dilerseniz onu da kullanabilirsiniz. Daha sonra brokolimizi derin bir kaseye alıp üzerine sıcak su döküp 5 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Brokolimiz bir köşede dinlenirken biz de havuçlarımızı soyup jülyen doğruyoruz. Kızdırdığımız zeytinyağında havuçlarımızı yumuşayıncaya kadar kavuruyoruz. Havuçlarımız kavrulurken biz de sarımsaklarımızı ince ince doğrayalım. Sarımsakları da havucun üzerine ilave edip tekrardan kavuruyoruz. Havuçlarımız yumuşadıktan sonra suda beklettiğimiz ve süzdüğümüz brokolilerimizi tavamıza ilave ediyoruz. Brokoliler bu aşamada çok az diri kalmalı. Bu şekilde 5 dakika daha kavurduktan sonra soğuması için ayrı bir kaba alıyoruz. Salatamızın üzerine tuz ve karabiber ekliyoruz. Son olarak taze sıkılmış limon suyu ekleyip bir güzel karıştırıyoruz. Ben bu şekilde yaptım. Siz aynı tarifi dilerseniz haşlanmış köz biber veya haşlanmış mısır da ekleyebilirsiniz. Brokoli salatamız hazır. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup ve beğeni atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba hanımlar, Hatuneli kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yoğurt tatlısı. Malzemelerimiz şu şekilde: 4 yumurtam, 1 su bardağı toz şeker, 1 bardak yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un, 1 kabartma ve 1 vanilya. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapıyoruz. 4 su bardağı şeker, 5 su bardağı da su ekleyip şerbetimizi ocağa alacağım. Son bardağımı da ekledim. Bir dilim de şöyle limonumu sıkıyorum ve ocağa alıyorum. Borcamımıza da şöyle tabanına yağ ekledim. Şöyle her yerine gelecek şekilde yağlıyorum borcamımı. Şimdi şekerimizi alıp çırpma işlemimize geçiyoruz. Şöyle şekerle yumurta köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi sıvı yağımı ekliyorum. Şöyle unu da ekledim. Şimdi yaklaşık bir 5 dakikaya kadar tekrar mikserle çırpıyoruz.
Şöyle tatlımızı borcama döküyorum. Şöyle tatlımızı borcamımıza aldım. 180 derecede yaklaşık 30 dakika 35 dakika kontrollü bir şekilde fırına vereceğim. Siz de şu şekil pişip pişmediğini anlayabilirsiniz bir kürdan yardımıyla. Evet, tatlımızı fırından aldım. Şöyle bakalım. Bakın zaten belli. Ben gene de size göstermek istedim. Tatlımız güzel bir şekilde kızardı. Şimdi ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetimizi dökeceğim. İkisi de ılık olması lazım. Evet hanımlar, tatlımızın ilk sıcaklığı çıktı. Şerbetimiz de zaten ılık. Şimdi döküyorum. Şöyle çok geldiğine bakmayın, hepsini çekecek. Ben dilimledim, şu şekilde dilimledim. O aşamayı size çekemedim ama siz dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Daha küçük veya daha büyük dilimleyebilirsiniz. Evet hanımlar, tatlımızı şöyle dilimledim. Tabağıma aldım. Şöyle çatalla alıyorum. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo, I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models staccato who fucking brought up the bottles. I'm gone ham, this ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm Artemis. Hey, we gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? But we got a feeling that it's gonna be a long night. Never an average night, 2-4 hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light, make it hype, even if we break a night. And even if things go left, we gotta make them right. Chillin' with mine, we triple up, they on a double up, triple dub. Came from the basement, we only going up, they loving us. Up in the booth, I'm getting dizzy, but they the cup is up. Toast to my people that's on the come up, and you live with us. Ain't all about the trick of bus. Looking at my watch, your spirit bomb, both hands is going up. You going coast to coast with us. See the flows is flowing, overflowing, yeah, the cup it runneth over, tidal wave up in the ocean. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? But we got a feeling that it's gonna be a long night. Toast to my people that's on the come up, and you live with us. Ain't all about the trick of bus. Looking at my watch, your spirit bomb, both hands is going up. You going coast to coast with us. See the flows is flowing, overflowing, yeah, the cup it runneth over, tidal wave up in the ocean. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? But we got a feeling that it's gonna be a long night.
Merhaba hanımlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün içi Hindistan cevizli dolgulu yumuşacık kurabiye tarifiyle geldim. Yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni atmayı unutmayın lütfen. Tarifimizin önce şerbetini yapmakla başlayalım. 1 su bardağı su ve 1 su bardağı toz şekeri eriyinceye kadar ocakta kaynatalım ve bir kenarda dinlenmeye bırakalım. Kurabiye hamurumuzun yapılışına geçelim. 1 yumurta ve 1 yumurta sarısı, 1 paket margarin, 1 çay bardağı ayçiçek yağı ekleyip margarin eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Üzerine 4,5 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 vanilin ve 1 kabartma tozunu ekleyerek karıştırıyoruz. Hamurumuz bir köşede beklerken biz de iç harcını hazırlayalım. Ayırmış olduğumuz 1 yumurta akını, 1 çay bardağı şeker ve 1 su bardağı dolusu Hindistan cevizini karıştırıyoruz. Ben borcamımı yağladım. Siz isterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde olan hamurumuzu elimizle yuvarlayarak açıyoruz. Açtığımız hamurumuzun içine iç harcımızdan ekleyerek yuvarlayarak kapatıyoruz. Ben 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi kullandım. Siz dilerseniz daha çok kullanabilirsiniz. Kurabiyelerimiz hazır. 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişiriyoruz. Fırından aldığımız kurabiyemizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğumuş şerbetimizi üzerine gezdiriyoruz. Kurabiyeler şerbetini çektikten sonra istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın lütfen. Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nar gibi kızarmış leziz mi leziz fırında bütün tavuk tarifiyle geldim. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın lütfen. Öncelikle üzerine süreceğimiz sosu hazırlayalım. Çukur bir kaba 1 kaşık yoğurt, 1 kaşık salça, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik ve 1 yemek kaşığı yağ alıp iyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız sosu bir fırça yardımıyla tavuğun üzerine iyice sürüyoruz. Aynı işlemi tavuğun altına da sürüyoruz. Tavuğun ayaklarını birbirine bağlayıp kanatlarını ise kürdan yardımıyla göğsünü iğneliyoruz.
Tavuğu fırın poşetine yerleştirip ağzını kapatıyoruz. Kürdan yardımıyla üzerine delikler açıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişiriyoruz. Daha sonra poşeti yırtıp üzeri kızarana kadar 30 dakika pişirin. Nar gibi kızarmış tavuk hazır. Kolay ve basit bir şekilde hazırladık. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Öncelikle soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Tencereye sıvı yağımızı alıp soğanlarımızı rengi dönene kadar kavuruyoruz. Daha sonra rendelenmiş havucumuzu da alıp biraz daha kavuruyoruz. Kavurduğumuz havuç ve soğanlarımızın üzerine haşladığımız kuşbaşı etimizi ilave ediyoruz. Biraz daha kavurduktan sonra suda ıslattığımız pirinci ve margarini ekliyoruz. Malzemelerimizi margarin erinceye kadar kavuruyoruz. Bu arada özel tariflerim için Instagram ve TikTok'tan da beni takip etmeyi unutmayın. Ardından yeterince su, tuz ve kimyon ekliyoruz. İyice karıştırdıktan sonra 4 diş kabuklu sarımsağı ekleyip kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Pilavımız pişti, çok güzel oldu. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın lütfen. Merhaba hanımlar, Hatun Eli mutfağına hoş geldiniz. Bugün biraz hasta olduğum için seslendirme yapamadım, kusura bakmayın. Bugün sizlere kıtır kıtır tam kıvamında acı turşu tarifi ile geldim. Gerekli malzemeler açıklama kısmında mevcut. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Öncelikle turşu malzemelerinin çöplerini ve saplarını temizleyip istediğimiz büyüklükte parçalara ayıralım. Turşuda normal salatalık kullanmıyoruz, turşuluk salatalık olmasına ve sert olmasına dikkat edelim. Ayrıca, domates seçiminde mutlaka, yeşil domates olması lazım. Çeri domatesin yeşilini yapacak iseniz parçalamayın, çünkü çok çabuk erir.
havuç ve sarımsağın kabuklarını soyuyoruz ki lezzet içine işlesin. Ayrıca yapacağınız karışık turşunun birbiriyle uyumlu malzemelerden olmasına dikkat edin. Ben burada acı jalapeno biberi, salatalık, havuç, domates ve sarımsak kullandım. Bütün malzemeleri doğradıktan sonra iyice karıştırıyoruz ve orta boy kavanozlara dolduruyoruz. Kavanozların üzerine sırasıyla yarım yemek kaşığı Himalaya veya kaya tuzu, yarım tatlı kaşığı toz şeker, bir tutam limon tuzu, yarım çay bardağı sirke ve sıcak su ekleyip üzerine bir dilim limon koyuyoruz. Kapağını sıkıca kapatıp ters çeviriyorum. 15 gün boyunca gölge karanlık bir yerde bekletiyoruz. 15 gün sonra açıp afiyetle yiyebilirsiniz. Çok ekşi ve tuzlu olmayan kıtır kıtır bir turşu oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Merhaba hanımlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kedi dilli kremalı pasta yapacağım. Malzemeler açıklamada mevcut, oradan bakabilirsiniz. Öncelikle muhallebimizi yapmakla başlayalım. Toz şeker, un ve sütü tencereye alıp bir tel çırpıcı ile karıştırıp ocağa alıyoruz. Ve sürekli karıştırıyoruz. Muhallebimizin dibi tutmasın diye. Göz göz olduktan sonra ocağımızı kapatıp bir poşet toz krem şanti ve vanilyayı ekleyip karıştıralım. Daha sonra kedi dillerini sütle ıslatıp borcamımıza diziyoruz. Muhallebimizi döküp her tarafına gelecek şekilde gezdiriyoruz. Muhallebimizi bir kenara alıp çikolata sosun yapılışına geçelim.
tenceremize sütü ve unu alıp bir tel çırpıcıyla çırpıyoruz ki unumuz topaklanmasın. Daha sonra su, toz şeker ve kakaoyu ekleyip ocağa alalım. Kaynamaya başlayınca margarin ve bitter damla çikolatayı ekleyip karıştıralım. Çikolata sosumuzu da yaptıktan sonra bir kenarda bekleyen pastamızın üzerine döküyoruz ve soğuması için bir kenara alıyoruz. Soğuduktan sonra üzerine kapatıp buzdolabında bir gece bekletiyoruz ve daha sonra dilerseniz istediğiniz gibi dilimleyip süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan ceviziyle ve fındıkla süsledim. Siz nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın. Merhaba hanımlar, Hatuneli kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tuzlu kurabiye tarifiyle geldim. Malzemelerimiz açıklama bölümünde mevcuttur. Ben videom uzamasın diye, insanlar sıkılmasın diye tek tek saymayacağım, oradan bakabilirsiniz. Yapılışına geçmeden önce beni Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Dilerseniz kurabiyemizin yapılışına geçelim. Öncelikle margarin, sıvı yağ ve sirkemizi bir kaba alıyoruz. Ardından salça ve kalan baharatlarımızı ekliyoruz. Çörek otumuzu da ekleyip iyice karıştırıyoruz. Karışmış olan malzemelerimizin üzerine unumuzu ekleyip tekrardan karıştırıyoruz. Hamurumuz istediğimiz kıvama gelinceye kadar güzelce karıştırıp bir merdane yardımıyla açıyoruz. Ardından kalıbımızla kurabiyemize şekil veriyoruz. Kurabiyemizi yağlanmış borcama alıp üzerine yumurtanın sarısını sürüyoruz. Geri kalan kurabiye hamurumuza da farklı şekil veriyoruz.
Aynı işlemleri buna da uyguluyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz oldu, fırından aldık. Bu şekilde size sunduk. Yapacak olanlar afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Merhaba hanımlar, Hatuneli kanalıma hoş geldiniz. Bugün de güzel bir tarifim var. Oldukça hafif, kolay, lezzetli, güzel bir tarifim. Karamelli yalancı tavuk göğsü tarifim var. Malzemelerimiz şu şekilde: 1 litre süt, 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker, 1 su bardağı un, 1 su bardağı suyum ve 1 vanilyam var. Bunlar muhallebisi için. Karamelli şekerli sosu için de yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı da su ve 1 yemek kaşığı da nişastam var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle 125 gram tereyağını ben tencereye aldım. Şöyle hafiften erisin. Ve üzerine 1 su bardağı unumu ekliyorum. Kokusu çıkana kadar karıştıralım. Tereyağı da eriyene kadar karıştıralım. Evet hanımlar, ben yaklaşık 3-4 dakika kadar kavurdum. Şimdi sütümü ilave ediyorum. Ve toz şekerimi. Şimdi böyle bir güzel karıştıracağım onu. Evet hanımlar, bakın muhallebimiz göz göz oldu. Şimdi ocağın altını kapatıp üzerine vanilyamı ilave ediyorum. Bakın kıvamı şu şekilde olacak. Bakın vanilyamızın kıvamı çok güzel oldu. Şimdi borcamın altını şöyle suyla ıslatıp böyle her yerine gelecek şekilde ıslatıp suyu dökelim. Islatıp suyunu döktüğümüz borcama muhallebimizi boşaltıyoruz. Evet hanımlar, ben muhallebimi döktüm. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Şimdi nişastamızın suyunu hazırlayalım. Şöyle 1 bardak suya 1 yemek kaşığı nişastamızı ekledim. Şimdi şöyle bir eritelim. Bu böyle bir kenarda dursun. Ben şimdi karamelli sosumu yapacağım. Şöyle şekerimi tavama aldım. Şöyle şekeri dikkatli bir şekilde yakmadan karıştıralım. Evet hanımlar, bakın şekerimiz şu kıvamı alacak. Kısık ateşte, yakmadan. Şimdi yarım su bardağı suyumu ilave ediyorum. Evet hanımlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi şekerimiz bu şekilde, karamelimiz bu şekilde. Bu aşamada nişastalı suyumuzu ekliyoruz. Şöyle güzel bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Bakın yavaş yavaş şöyle güzel bir kıvam aldı karamelli sosumuz. Şöyle yakından gösterelim.
Şimdi ocağın altını kapatıp hafif ılık olduktan sonra yalancı tavuk göğsümüzün üzerine dökelim. Şimdi karamelli, şekerli sosumuzu döküyorum. Şu şekilde her yerine gelecek şekilde sosumuzu yayalım. Evet hanımlar, yalancı tavuk göğsümüz şu şekilde. Şimdi dolapta bekleteceğim. Daha sonra dilimleyip istediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Evet hanımlar, yalancı tavuk göğsümüzü dolaptan aldım. Ben şu şekilde süsledim. Hindistan ceviziyle. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet hanımlar, ben şu şekilde ufak ufak dilimledim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Çok kolay oldu çıkartması. Servisi çok kolay. Bunu dilerseniz kaşık kaşık da yiyebilirsiniz. Merhaba hanımlar, Hatuneli kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bir kek tarifiyle sizlerleyim. Havuçlu cevizli kek. Malzemelerimiz şu şekilde: 1 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 bardak cevizli fıstık karışımı. Siz dilerseniz sade cevizle de yapabilirsiniz. 3 adet yumurta, 3 boy küçük havuç rendeledim. Suyunu sıktım. 2,5 su bardağı un, 1 kabartma, 1 vanilya, 1 yemek kaşığı da tarçın. Şimdi bunu yapalım. Şimdi şöyle şekerimizi dökelim. Şekerle yumurtayı ben bir güzel çırpayım. Şimdi yumurtayla şekeri ben şu şekilde çırptım. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağımı döktüm. Şöyle bardak sütümü de döktüm. Şu şekil havuçlarımı da döktüm. Şöyle bir su bardağı ceviz, dediğim gibi. Böyle unumu da azar azar dökeceğim. Siz ununuzun kalitesine göre ayarlayabilirsiniz. Bu aşamada tarçını da döktüm. Şöyle kabartma tozumu, şöyle vanilyamı da döktüm. Şimdi bunu ben bir güzel şöyle bir karıştırayım. Güzel bir kıvam alana kadar. Geri kalan unu da tabii ki ekleyeceğim. Siz dilerseniz mikserle de karıştırabilirsiniz. Geri kalan unumu da döktüm. Evet hanımlar, ben şöyle bir kek kalıbı kullanacağım. Kek kalıbında yapacağım. Evet, ben kekimizin hamurunu kek kalıbına döktüm. Şöyle şu şekil. Kalıbın altını bir güzel yağladım. Şimdi 200 derecede kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet hanımlar, bakın kekimi kalıbından çıkarttım. Çok rahat bir şekilde. Şöyle hiç yapışma olmadı. Size yakından göstermek istiyorum. Şimdi ben bunu birazcık soğumasını bekledikten sonra dilimleyeceğim. Evet hanımlar, bakın kekim şu şekilde. Çok güzel görünüyor. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın.